Merhaba değerli izleyiciler. Gerçekliğin hayal gücünün ipleriyle iç içe geçtiği teorik fiziğin canlı dokusunda zamanda yolculuk kavramı her zaman derin bir merak uyandırmıştır. Bugün sizi geçmişe yolculuğun imkanı ile ilgili zaman ve uzay anlayışımıza meydan okuyan önemli bir teoriyi keşfetmeye davet ediyorum. Bu merak ve keşif anlatısında daha önce hayal edilenden çok daha karmaşık ve birbirine bağlı bir evreni tasvir etmek için Van Stockum, Gödel ve Tipler'in teorilerini solucan delikleri kavramıyla birlikte değerlendireceğiz. Bu modeller bizi anlayışımızın sınırlarını keşfetmeye çağıran, zaman ve uzayda neyin mümkün olduğunu yeniden hayal etmeye zorlayan bir evreni temsil etmektedir. 1937'de fizikçi Van Stockum, kozmik oranlarla ilgili bir soruyu düşünmek için Einstein'ın genel görelilik teorisinden yararlandı. Bir gözlemci dönen bir silindirin etrafındaki bir yörüngede dönerse ne olurdu? Silindirin yeterince yüksek bir hızda dönmesi durumunda uzay zaman dokusunu gerçekten de öyle bir ölçüde bükebileceğini, böylece gözlemcinin yolculuk başlamadan önce zamanda bir noktaya geri dönebileceğini öne sürdü. Bu kavram bize uzaydaki kapalı döngülerin zamandaki kapalı döngülere karşılık gelebileceği ve geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki çizgileri bulanıklaştırabileceği fikrini tanıtıyor. Daha sonra mantıkçı ve matematikçi olan Kurt Gödel, bu fikirleri genişleterek Einstein'ın denklemlerine zaman döngüleri içeren başka bir çözüm önerdi. Gödel, eğer tüm evren dönüyorsa, bunun geçmişe doğru kıvrılan yörüngelerin varlığına izin verebileceğini gösterdi. Bu içgörü, geçmişin de gelecek kadar erişilebilir olabileceği bir evreni ortaya çıkarıyor ve zamansal akış algılarımıza meydan okuyor. Bu kavramların araştırılması bizi kritik bir dönemece getirmektedir. Nedenselliğin ihlali. Eğer kişi ışıktan daha hızlı hareket edebilseydi, neden-sonuç ilişkisinin temel düzeni çözülecek ve olayların zaman içinde yeniden düzenlenmesine olanak sağlanacaktı. Genel görelilik, dönen devasa nesnelerin uzayı bir girdap gibi büktüğünü, potansiyel olarak ışığı ve dolayısıyla zamanı da kendileriyle birlikte sürüklediğini öngörmektedir. Bu olgu yerel olarak ışık hızının bozulmadan kaldığını, ancak küresel ölçekte bir gözlemcinin bu kozmik hız sınırını aşıyor gibi görünebileceğini gösteriyor. 1970'lerde fizikçi Frank Tipler, ışık hızının yarısı kadar hızla dönen bir silindirin uzay zamanı bükmek için kendi dönüşünün yarattığı devasa kütle çekim alanından yararlanarak bir zaman makinesi gibi davranabileceğini ileri sürdü. Bu kavram, evrenin şekillendirilebilir doğasına dair anlayışımıza yeni bir katman ekleyerek gelişmiş uygarlıkların bu tür olgulardan nasıl yararlanabileceğini gösteriyor. Dönen silindirlerin ve ışığın bükülmesinin mekanik harikalarına paralel olarak solucan delikleri kavramı kozmik dokuda daha doğrudan bir yol sunmaktadır. Uzay zamandaki bu varsayımsal tüneller devasa mesafeleri anında birleştiriyor, evrendeki kısa yollara benziyor. Solucan deliklerini anlamak için öncelikle yer çekiminin sadece zamanı değil, uzayı da nasıl etkilediğini kavramak gerekir. Bu da her ikisinin de esnek olduğunu, esneyebileceğini, sıkıştırılabileceğini ve bükülebileceğini gösterir. O halde solucan delikleri geçilebilir olmaları koşuluyla gerçek zaman makineleri olarak düşünülebilir. Buradaki zorluk, bu kozmik geçitleri yer çekiminin ezici kuvvetlerine karşı açık tutmakta yatmaktadır. Bu kuvvet, uzay zamanın dokusuna karşı iten bir kuvvet olan negatif kütle çekimsel etkiye sahip egzotik madde tarafından etkisiz hale getirilebilir. Gödel'in dönen evreni kavramına matematiksel bir bakış açısıyla yaklaşacak ve bunun zaman yolculuğunun özüne ilişkin derin sonuçlarını keşfedeceğiz. Bu yolculuk sadece akademik bir arayış değil, aynı zamanda fiziğin sınırlarının zorlandığı olasılıklar diyarına yapılan bir yolculuktur. Sürekli dönen bir evren, maddenin kolektif hareketinin uzay zamanın dokusunu şaşırtıcı karmaşıklıkta öldüğü bir evren izlenimi vermektedir. Gödel, bu dönüşün yalnızca uzayda hareket etmediği, aynı zamanda kapalı zaman benzeri eğriler olarak bilinen, kökenlerine geri dönen yollar yaratarak
zamanın boyutlarını büktüğü bir evren tasavvur etmiştir. Gödel'in evrenin özü, Lens-Turing etkisine veya çerçeve sürüklenmesine benzer bir olguda yakalanır. Burada dönen bir kütlenin muazzam kütle çekim alanı, uzay zaman dokusunu da kendisiyle birlikte sürükler. Bir zamanlar teorik fizik alanıyla sınırlı olan bu kavram, NASA'nın X ışını gözlem uyduları tarafından yapılan gözlemler aracılığıyla ampirik destek buldu ve evrendeki çerçeve sürüklenmesinin somut etkilerine güven kazandırdı. Bu evrenin kalbinin derinliklerine indiğimizde Gödel'in metriği ile karşılaşırız. Bu, dönen kozmosun planı olarak hizmet eden matematiksel bir modeldir. Bu model, evrenin dönüşünün nedensellik işaretleri olan ışık konilerinin geçmişe veya geleceğe doğru eğilmesine yol açtığı koşulları ortaya çıkarıyor. Böyle bir eğim, ışık hızının belirlediği kozmik hız sınırını ihlal etmeyen, zamanda yolculuk için teorik bir çerçeve sunan, kapalı zaman benzeri döngülerin oluşumunun önünü açmaktadır. Titiz bir analiz yoluyla bu zaman döngülerinin var olabileceği koşulları aydınlatan gerekli sembolik temsilleri elde edeceğiz. Mekansal aralığın zamansal hale gelmesi, kapalı zaman benzeri döngüler kavramıyla uyumludur. Bu analiz sadece matematiksel bir egzersiz değil, zaman yolculuğunun teorik olarak gerçekliğin dokusuna işlendiği evrene açılan bir penceredir. Gödel'in dönen evren modeli, genel görelilik çerçevesinde zaman yolculuğunun potansiyellerine dair derin bir anlayış sunmaktadır. Bu konsept öncelikle ışık konilerinin dönen bir uzay zamandaki davranışına dayanır. Bu, zaman içindeki başlangıç noktalarına dönen yollara yol açarak kapalı zaman benzeri eller oluşturur. Öncelikle Gödel, evreni maddenin dönüşünün ışık konilerinin dönüş yönünde eğilmesiyle ortaya çıkan bir sapmaya neden olduğu, düzgün bir şekilde dönen bir küre olarak tanımladı. Lens-Turing etkisine veya dönen büyük cisimlerde gözlemlenen çerçeve sürüklenmesine benzeyen bu etki, uzay zamanın kendisinin de dönen kütleyle birlikte sürüklendiğini öne sürüyor. Yakın zamana kadar teorik olan Lens-Turing etkisi, NASA'nın X ışını gözlem uyduları tarafından alınan ölçümlerle gözlemlendi ve uzay zamandaki bu tür çerçeve sürüklenme etkileri için deneysel destek sağladı. Evrenin dönüşünün neden olduğu sapma, uzay zamanın herhangi bir noktasındaki ışık konilerinin dönen kütleye yakınlıklarına bağlı olarak geçmişe veya geleceğe doğru eğilmesi durumuna yol açar. Bu eğim, kapalı zaman benzeri döngülerin oluşumunu mümkün kılarak ışık hızını aşmadan teorik olarak zamanda yolculuk yapılmasına olanak tanır. Şekilde gösterildiği gibi Gödel'in evreni belirli bir uzay zaman metriği ile matematiksel olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda Gödel'in dönen evren modeli, matematiksel ilkelerin ve fiziksel olayların karmaşık etkileşimiyle desteklenen genel görelilik çerçevesinde zaman yolculuğunun potansiyellerine dair derin bir anlayış sunmaktadır. Gerekli sembolik temsillerin türetilmesi, kapalı zaman benzeri eğrilerin var olabileceği koşulları göstererek böyle bir kozmolojik model içerisinde zamanda yolculuk yapma olasılığı için teorik bir temel sağlar. Evrenin gizemlerine yapılan bu yolculuk, zamanda yolculuğun en fantastik kavramlarının bile matematiksel teori ve deneysel araştırmaların temellerine dayandığı fiziğin zarafetini sergiliyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.